gereken dini yapılardan bir diğeri ise Karagözbey Camii. Mehmet Karagöz tarafından inşa edilmiş. Bu cami Mostar'da önemli bir dini yapı. Çünkü kurşun çatılı, ahşap verandası ve 4 kubbeli medresesi var. Mehmet Karagöz tarafından 1557 yılında inşa edilmiş ve inşasında Mimar Sinan da yapının gözetiminde yer almış. İkinci Dünya Savaşı'nda pek hasar almasa da cami Bosna Savaşı'nda ağır hasar almış. Fakat yıllar sonra bahçesindeki bölümlerle beraber şehre kazandırılmış. Savaş sırasındaki hali ise caminin girişinde bir fotoğrafla gösterilmekte. Razvolese care Suleymane aman aman Suleyman Robijelo gradu Carigradu aman aman Carigradu Bosna Hersek'teki gezime devam ederken 3 hektarlık minik güzel bir parka rastladım. Hemen haritalardan baktım bu ne parkıdır diye. Çünkü güzel bir heykeli var. Bursli'nin heykelini yapmışlar buraya, bu parka. Parkın ismi Zrinjevak Parkı. 3 hektarlık Bosna Hersek'in Mostar şehrinde yaşayanların şehrin gürültüsünden, stresinden, telaşesinden uzaklaşıp doğayla buluşacağı, çocuklarının minik parkta oynayabileceği, sosyalleşeceği, güzel vakitler geçirebileceği, gökyüzünü izleyebileceğiniz, oturup sakinleşip ayağınızın toprağa değebileceği, sakinleşebileceğiniz küçük, güzel bir park. Parkta yürümeye devam ediyordum. Bursli anıtının o taraftan buraya geldiğinde bir baktım. Bu Japonların meşhur sakura ağaçlarını gördüm. Güzel parkmış. Partizan Anıt Mezarlığı'nın yolunun üzerinde minik bir park burası. Böyle yarım saatlik oturup sakura ağaçlarını izlemelik güzel bir yer. Sine İbrahim'e aman aman İbrahim Yeltişa o babu umriyeti aman aman umriyeti Bosna Hersek gezisinde bir sonraki durağım Partizan Anıt Mezarlığı. Anlatmadan önce ilk izlenimimi söyleyeyim. Zaten burası biraz şehrin dışında. Yani ağaçlık bir bölge ve benden başka kimse yok. Yani pek Partizan Anıt Mezarlığı'ndaki partizanların pek önemi kalmamış galiba Mostarlılar için. Çünkü yerde cam kırıkları falan, içkiciler gelmiş buralara. Burası biraz izole. Toplumdan, hayattan uzak bir yer. Bir dağ yamacında, şehrin biraz uzağında bir anıt mezarlığı, Partizan Anıt Mezarlığı. Tepesine çıkıyorum. Tepesine varınca Partizan Anıt Mezarlığı'nı çekip anlatacağım. Gezilecek yerler listemde bir sonraki durak Partizan Anıt Mezarlığı.
Partizan Anıt Mezarlığı'na geldim ve şunu söyleyebilirim. Biraz zaten şu görmüş olduğunuz Mostar. Öyle Mostar. Şu şeyi çok büyük, Çan Kulesi çok büyük olan kilisenin biraz daha arkasında kalıyor hatta Mostar Kalesi falan. Şehir bu taraf yani aslında. Ana eski şehir ve geri kalanları da yine şehrin devamı. Benim bulunduğum yerse bayağı şehrin dışında. Bu yüzden olduğunu varsayıyorum. Benden başka kimse yok mu anıt mezarlığında şu an. Ama bu benim için tabii ki de daha anlamlı. Yalnız bir şekilde olmak burada. Bu anıt mezarlığına yalnız gelmem. Partizan Anıt Mezarlığı'na ya da yerlerin dilinde Partizansko groblje u Mostaru. Yanlış söylemişti, telaffuz da etmiş olabilirim. Size tarihini, daha doğrusu buranın hikayesini, buranın yapılış sebebini, kimin yaptığını, kimin açılış törenini yaptığını, burada kabirde toplam kaç kişinin olduğunu ve bunun gibi bilgilerden bahsedeyim. 1965 yılında Yugoslavya'da 2. Dünya Savaşı sırasında öldürülen Mostarlı, yani Mostar'ın Yugoslav partizanları adına, onların onuruna inşa edilmiş. Karışık bir mimari görünüşü var. Estetik ve peyzaj tasarımının tüm özellikleri burada görülüyor. Cemal Bijedić tarafından Belgradlı Sırp Yugoslav mimar Bogdan Bogdanović'e inşa ettirilmiş. Bu başarılı mimar Bogdan Bogdanović toplamda 560 partizanın kabrinin olmuş olduğu bu yeri ise bitirdiğinde buranın açılışını eskiden Yugoslavya olan ama günümüzde Yugoslavya parçalandığı ve farklı ülkeler olduğu gibi bunlardan birisi de Bosna Hersek. Bu yüzden buranın açılışını ise Boşnak ulusal kahramanlardan biri olan Josip Broz Tito gerçekleştirmiş. Partizan Anıt Mezarlığı'na pek akşamüstü gelmenizi tavsiye etmiyorum, özellikle de yalnızsanız. Çünkü bu güzel anıt mezarlığı sizin için kötü anılara sahip olabileceğiniz bir yer olabilir. Ama benim gibi pek macerayı seviyorsanız, özellikle riskli, böyle tenha yerlere gelebilirsiniz.